Hortumumuz. Evet, her şey. Evet. Okay, the pipe, Kablo, connection to the computer, bilgisayar, power connection, güç kaynağı. and switch on and off. Açma kaplaması. Okay. Usually you don't need to open it, but I will open it to show you how it is, Genellikle how açmaya it is, ihtiyacım yok. Bakın size how it looks göstereyim. like, and how the device is working. Cihazı nasıl çalıştığını gösterebilmek için açıyor. Bunu açmaya gerek yok. I can take it, Andreas, if you want. İçi böyle bir şey. The device is divided into two parts, into the detection part Dedeksiyon bölümü and the irradiation part. ve radyasyon. So you see there's a radioactive label. Aynen, tehlikeli. Okay, this one is the radioactive source, and it's covered by a lead shielding. This Arka taraflar radyoaktif source, onun üzerinde işareti var ve kaynaklı bir şey. O tost makinesi gibi bir kol var. O kolu kaldırdığınız zaman radyoaktif source açığa çıkıyor. O kısım radyoaktif kısım yani. Açarken özellikle çok dikkat etmek lazım. Açmamamız lazım mı? Niye açalım Yani mesela? detection part consists of a PM tube PMT tüpüne sahiptir diyor. PMT tübünün ne olduğunu biliyor musun? for detecting the signal. Actually, Elektrik enerjisini çeviriyor. Böylece ne kadar ışıma olduğunu bir nevi aslında bilgisayara aktarıyor. PMT kısmı ön taraf. Okay. zaten ben anlatacağım bunları eğitimde. PMT'lerle bahsedeceğim. Tamam. Yes, please go. Okay. Below the PM tube, there is a combination of filters. Filtre kombinasyonlarına sahip hemen PMT tüpünün altında. To protect the PM tube PMT tüpünü korumak için filtre and to reduce the black body of kara heating. cisim ışımasını da bilmiyorsunuz değil mi? Hay Allah. Tamam, okay. Korumak için Onu da anlatacağım. bir I will explain about the black body radiation. Okay. 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 Excuse me. Kara cisim ışıması derken şimdi dalga boylu, şimdi beyaz ışığı biliyorsunuz bütün dalga boylarından sahip. If you start a measurement, a lift will lift one sample cup inside of the measurement chamber, and this arm is sliding or moving the sample cup on top of this heating element. Ölçüme başladığınız zaman bu semptomlardan birisi şuradaki delikten yukarıya kalkıyor ve kol onu ısıtma ünitesine götürüyor. Hemen şurası da heating element, ısıtma ünitesi. Oradan alıp oradan. Here I want to say, can you please pull out the sampler? Can you pull it out? Şimdi bakın burada Of the heating element, the sample will be heated, and the PM tube is measuring the signal at the same time. Isıtma bölümü üzerindeyken şeyler ısıtılıyor, sample'lar ısıtılıyor. Daha sonra ısıtıldıktan sonra PMT tüpü bir sinyal almaya başlıyor. Yani ilk sinyaller buradan geliyor. şimdi bir tane numarayı çıkardı gördünüz mü? And it looks like this. You can come here and have a look. Şu anda ısıtma ünitesi üzerinde. Evet. Okay. After it has been heated, it will be transported below the irradiation source. Şimdi aldığı radyasyon source'un altına alıyor. Then it will be irradiated for ışımaya tabi tutulacak. several hours, and afterwards it will come back Geri getir. Ve tekrar, and it will be measured again. tekrar ölçülüyor. And if all the measurements are done, it will move back into the sample wheel. Şimdi bakın o asansöre geri bindiriyor. O da sampler'e geri indirecek burada. Kontrol ediyor orada diye. Geri gitti. And now it will continue with the next sample. Bir sonraki numarayı çıkarıyor şimdi. Şimdi burada çok kısaca şunu sormak istiyorum. Niye önce ısıtılıyor, sonra Software vasıtasıyla da gelen ilk sinyalle ikinci sinyalleri kıyaslayabiliyoruz. anlayabildiniz mi? Between the PMT and the filters and your sample, there is a quartz glass. Neyi arasında dedi? PMT'nin filtreleri ile numara arasında quartz bir cam var. Yes. Okay. And if you have heated some samples and you use silicon oil and heat up to high temperatures, you will notice it will create a dust on the surface of this glass, which means you can come here and you can check the glass. You have to clean it regularly.
Şimdi Düzenli olarak bu şeyi numuneyi ısıttığınız zaman mesela işte 15 A ekipmanlar set of getirdik. Allen keys to open screws if it will be necessary. Elektronik part, elektronik kısmı açmak için alyanları kullanıyorsunuz. This special screwdriver for open only for this single screw. için. I think this one is not necessary. Çok fazla gerek yok. Ve bu önemli bir şey. Siz görmüştünüz zaten bu şeyi. Taşıma sırasında. Keeping those filters in position, this tube is used to open the ring. Bu filtrenin değiştirilmesi için bir ring var, halka var. O halkayı çıkartmak için kullandığımız bir aparat. And afterwards, you can use this one to get the filters out of the position. Filtrenin çıkartılması için öncelikle içindeki vakum etkisi yaratıyor. Hı. Evet, tamam. şöyle bir şey var ya, lavabo açanlar. Onun gibi bir şey yok. Instruction again. And Şeyden önce, taşımadan önce. this plate is to cover the bottom part of the source. O az önce açık kısmı vardı ya, shutter kısmı. Bu işte bu kısım, bu parça bütünüyle yalıtmış oluyor radyoaktif materyali. Altına koyuyoruz. Alt kısmı. Hı hı. Alt kısmına. Usually it's not necessary, Genellikle Açık mı koyacağız? but necessary. Böyle bir şeye ihtiyacı olduğunda zaten cihazı söküp bunu ayırma ile ilgili instruction'ları gönderir size. It will be transported by a transport company. Then we are using this plate to adding this plate to fix this part as a transport security. Make sure it cannot be moved during the transport. bir şey için, bu PMT kısmı için, heating unity için şu parçayla bu iki kısım sabitleniyor ulaşım sırasında. Böylelikle zarar görmesini engelliyorlar. Yani mantık şu, eğer onu bırakmazsak Told you there. Şimdi kullanacağız. The sample wheel. numune kabını çıkarırken şu şekilde çıkarıyorsunuz iki yandan tutarak. It doesn't matter Nasıl in which kullanacağız? direction you're adding it. Hangi yöne doğru Going koyuyoruz? to work. It has to be Düzgün olması lazım. aligned correctly. Şeyi bir daha gösterir misiniz Samet Bey? Şöyle küçük delikten bir numarayı alıyor, buluyor alet. Ve diyor ki burası 1 artık diyor. Ona göre 13'üncüye koyduysanız oradan delik sayarak 13'üncüyü buluyor. If you're adding sample cups, you are using a pair of tweezers to add them. Cımbızla. In the beginning, it will be you will need some experience. Otherwise, you will lose them when you will lose the cups when you try to add them to the positions. Yani bir geçiş süreci yaşayacaksınız Okay, bunları so koyarken. It's hard in the beginning, but you will get some experience, and then it's easy. And you can load all 40 positions with cups. Kaplarla 40 pozisyonda doldurabilirsiniz diyor. Those cups are made of stainless steel. Bu şeylerin Paslanmaz çelikten yapılıyor. Şu an içinde Şu- numunelerde var. Paslanmaz çelik. Şurası paslamaz şimdi. Yok, İçinde şey, var. şu numune Are there kapları. empty? This one? Sorry? Are there empty? Yes. The first 6 ones Six are ones. empty. Mhm. I used the first 6 ones only for testing yesterday, the sample transport, and the other ones are filled with your. We are using ethanol to clean them. You have to test them. Usually we are using an ultrasonic bath. Ultrasonik banyo kullanabilirsiniz. Maybe there are other possibilities as well. If ethanol is not enough, you can use acetone. Sorry? If ethanol Aseton is not enough, you can use acetone Aseton. as well. Yeah. Tıpa sahip diyor kaplar. And are made of stainless steel. Paslanmaz çelikten. Um,
together with the device, we delivered several hundred of those ones. I think 500. 500. Yani ben de diyorum ama lütfen. Silikon yağı kullanılacaktır diyor. Numunelerin To make sure the sample material sticks on the surface. yüzeye yapışması için silikon yağı kullanacak. And afterwards, Yes. İkinci bir şey daha var. Sample holder. and you can exchange. Değiştirebilirsiniz diyor. Yedeklerde bu tekerlekten bir tane daha var yani. Evet, gördüm. Ama Aha, ilk başka bir şeyde- şeyde. Hı hı, gördüm, çekince. Easier if Cımbıza koyarken başta bir süre mutlaka düşüreceksin. Yani eliniz titreyebilir vesaire gibi. Dökebilirsiniz belki de. İşlem esnasında yani bu şeyi çekip götürmeyin çünkü bunlar içeri düşebilir diyor. Bu alt kısım, elektronik kısmına düşebilir diyor. if a cup Aradan. if a cup falls down, it will fall down, and it will be located on the bottom of the device. And if you would like to have access, you just have to open the plate, and then you can have access. So the ones are the cups are not lost. You can get them back. Bu kaplar aradan düştükten sonra cihazın alt kısmına düşüyorlar. Oradan çıkartabilmeniz için de şu yandaki arayanla açmanız gerekiyor orayı. Böylelikle kaba ve cihazın alt kısmına ulaşmış olursunuz. O yüzden özür dilerim, o yüzden makine çalışırken özellikle ve mümkünse içinde numune kabı varken Allen keys. First of all, you switch off the device. ilk önce kapatmanız lazım. İçeride çünkü enerji var. Bu arada açış da önemli. İlk olarak 4 tanesini gevşetin, daha sonra çıkartın. Ha, birden bir taneyi çıkarıp bir şey yapma. Evet. İlk önce geri şey sonra. Dengesizlik oluyor o zaman. Afterwards, all the cups which fell down to this plate, and you can. Şu uzun şey herhalde aslında. O kalmış. Gördün mü? Kaldırılır. Bütünüyle pneumatik sistem. Bir şey var, zemin var. Onların şuralara oturmasını sağlayacaksınız. Oturturken. Şuradaki diş kısmına, basamak kısmına. Yani yamuk oturabiliyor, ondan dolayı bunu kapattığınızda sorun yaşayabilirsiniz. All the cups will be located here. And if you're closing it again, you just have to make sure, okay, that they are fitting inside. Otherwise, if you close it like this, Ha, öyle olmuş. okay, it will be open. Yani büyük, Just make genelde sure. büyük olan parça var ya genelde After you have started the software, you need to log in. Giriş yapmanız gerekiyor. There is a username called admin. A'ya bastığınızda otomatik çıkıyor bu arada. Admin, kullanıcı adı. And password is And password is FI. FI. Bu kadarmış. Ve F, I. is FI. bigger and or small. Both small letters. İkisi de FI. Evet. Pi. Süper. What about the meaning of FI? Frieberg instruments. Oh shit. Okay. First step after you have switched on the device and you have started the software Cihaz başlattıktan sonra software'i açıyorsunuz. Yes. is to connect, to establish a connection Bağlanıyorsunuz. between the software and the device using the button. After you have connected, the status will change to connected. önce login In the machine control, O initialize'ı machine control'dan buluyorsunuz. and there is a part called initialize En Lexsg. altta şurada start kısmı var. And you press start, Şu anda initialize ediyor. and now you hear that the device is moving and the status is changing to working. Ve şurada hemen working kısmı var. Manuel yazıyor. And in the hardware status, there are checkboxes. Kısmı vardı ya şurada initialize kısmı vardı. O idle olunca sistem artık kendisine gelmiştir. Çalışmaya hazır.
and now it is ready. Start deyince cihaz kendini kontrol Aha. etti. Orası alim dedi Evet. tamam. Yani You can choose which positions you would like to measure and which measurement sequence you would like to use. hangi konumu istiyorsanız sample wheel'daki orayı seçiyorsunuz ve aynı zamanda ölçüm sekvensi yaratıyorsunuz. Yani ölçüm dizisi yaratıyorsunuz. Okay, it is done by using this button, load new sequence. Yeni sekvens yükleniliyor. And you are choosing one of the measurement sequences, which is already prepared. Hazırladığınız herhangi bir ölçümü yüklüyorsunuz. It is Dosya oluşturuyoruz Hı yani. hı. It is providing the name of the measurement sequence, Testful final ismi yazıyor, sekvensin adı. and now you choose which positions. Aynı zamanda işte virgül koyarak 5'ten 5'i, 33'ü ve 38'i isterseniz tekrar okutabilirsiniz. Ya da 5'i aradan çıkartıp onu ekstra okutabilirsiniz. You can also measure a group, measure individual position, and then measure a group again. That's all. So you can combine those possibilities. You can choose the name for your result files. Usually, the sequence name and the result file name are the same, but you can change the save name. You can give an individual save name. Sekvens name'i ile 3 saatlik uygulama yapıyoruz. bu uygulamada isterseniz. Hepimiz bir yaparsak. Only a little bit. Only a little bit. Nedir? O Not inan? too, not yes, Ha, not inan. too much. Not too much. Yedi çok mu doyurmuyor? Yani yeterli diyor o kadar. Çok koymana gerek yok. Yani silikonu çok böyle bandıra yapmaya gerek yok. Bak hep evden şu an ne o? Kızımın fırçasını getireceğim hep ya. Boya fırçası. Şunda ışınlanmış. Ondan koy istersen. Talat Bey gönderdi. Kaşık nerede? Burada. Burada mı? Ha, tamam. Kızın boğazı falan tarif oluyor böyle. Evet. Ben anlatmadığım halde boğazı var. Yes, Enough? enough. Yes. Bunları teknik Now we can şartlarla use- yazacağım bir dahakine. This. Birer tane bayır istediniz şimdi. Şimdi mi? Yoksa bir yürümek. Bir. Şunu da yapsın madem. Hadi. Buyurun siz geçin. 15 benim. Yer için spesifik pikler. And you see the glow curves. Glow curve görüyorsunuz. One glow curve for each TLD. Her bir bu akord eğrisi her bir TLD'yi okuması için. You see there's a very tiny variation between those meters, because not each dose meter is exactly the same, but they're Her bir doz very metre similar. birbiriyle tam olarak aynı olmadığından dolayı bazı yükseklikler görüyorsunuz diyor. And it's very important if you are doing the measurements that if TLD. Ha, tam ortada mı Hı oldu? hı. if the TLD will be outside or will be not in the center, there will be a shift in the one. It's not in the center, but somewhere else. The heat transfer will be different. Ha. So which means the temperature will be reached later Hı hı. compared to a to a TLD which is positioned in the center, and that's why the peak will be shifted. Eğer merkez dışına koyarsanız TLD'leri ısı transferi farklı olacaktır. Isı transferi farklı olduğundan dolayı da okunurken sıcaklığa bağlı bu shiftlerde piklerde bir kayma gerçekleşecektir. Bundan dolayı merkezde olmasına özen gösteriliyor.